Nuriye Hanım sizinle birlikte kalıyor ve Bizimle anneniz bakıyor. Annem hatta kendi yataklarını verdiler annemle babam. O kadar benimsemişlerdi. Ama tabii siz çocuklarını sordunuz ya, çocuklarından da hep bir telefon bekledi biliyor musun Nuriye abla? Niye Kimse aramadı mı? Ya bir tane telefon vardı. Hı. Bana derdi ki Özkan biliyor musun bu telefondan bir gün çocuklarım beni arayacak diyordu biliyor musun? Bekliyordu yani onlar. Ya evlatları hiç aramamış ya. Bir gün dedi beni çekti böyle yanına. Bir gün arayacak benim dedi. Kızımla oğlum arayacak dedi ve o kontürü bitmesin diye babam sürekli faturasını ödüyordu açık kalsın diye. Ama bir kez bile çalmadı o telefon biliyor musun? Hiç aramadılar. Hiç aramadı. Hiç aramadı. Siz çok duygusal birisiniz aslında. Yani annem babam da öyle. Hiç para İyi için niyet. şey yapmadı. Zaten noteri kendisi çağırdı. Ne noteri? Nuri Hanım dedi ki çocuklarım hayırsız, vefasız. Ben yaşarken size bütün mal varlığımı vereceğim dedi. Babam kabul etmedi biliyor musunuz? Noter çağıralım dedi eve. Babam da diyor ki ya ne gerek var diyor. Yani sen bizim teyzemizsin, annemizsin artık ya ne gerek var Biz ama içimizden gelerek baktık. içimizden bir gelerek beklemedik. baktık. O da dedi ki yok benim evlatlarım bana bakmamışken siz benim gerçek evladımsınız dedi. Noteri eve çağırdı. Hı hı. Ve noter huzurunda bütün mal varlığını annemle babama imzaladı. Zaten babam da aslında çok önemsemedi. Yaşlı bir teyze. Neyi vardır ki dedi değil mi köyde yani. Şimdi Çok mu bakıyorum, zenginmiş? öldükten sonra 2 bankada ayrı hesabı. 500'er bin, 1'er milyon. 2 tane ayrı ev. Birçok şey çıktı. Ve babam da 3. mirasçı olarak ve savcı hakim kararıyla daha fazlasını babama verdiler. Sonra evlatları da çıktı. He, onu diyecektim. Evlatlarında bir şey kalmadı mı? Ya evlatlarını hiç sormayın bizi mahvettiler. Nasıl çıktı? Öldükten sonra mı çıktı? Para çıkıyor ya meydana. Ha. Para çıkınca tabii geldiler. Benim önümü bile kestiler. Bizim ne yapıyorsunuz bu para bizim diye evimizin camlarını kırdılar. Ne diyorsun ya? Çünkü iş paraya dönünce Kızı da oğlu da gelmeye başladı. tabii tehditler almaya başladık. Siz ne oluyorsunuz siz dolandırıcısınız dediler babama. Hukuksal olarak babanızda kaldı bütün haklar. Tabii hakim şöyle dinledi. Köylü şahitler de var biliyorsunuz. Hı hı. Köydeki herkes şahitler geldi. 3'te 2'lik kısmı daha fazla olan kısmını bize verdiler. Babaya verdiler. Tabii babam verdi. Babam da zaten ben de şimdi Kayseri öğrencilik dediniz ya mimarlık falan çok zor kuruluyor bu ofis vesaire. Sen dedi Nuriye ablanın parasıyla okuyacaksın. Bununla iş kuracaksın. Tabii ki o parayı da bana verdiler. Hmm. Ben de kime verdim? Asya Asya'ya. Hanım. Her şeyi verdim. Oradan gelen paraları Yani siz... ertesi gün ne terlik giyecekse onu bile alıyordum. Yine olsa yine harcarım. Para, ev, seyahat. Yemin ediyorum hiçbirisi umurumda değil. Şu an Asya kapıdan gelse yüzüğümü atmadım. Yüzüğümle bekliyorum biliyor musunuz? Size çok güveniyorum. Ne olur bana Asya'yı bulun. Ben elimden geleni yapacağım. Ekip arkadaşlarım işaret ediyorlar bana. Bulmuşlar. Birazdan arayacağım ama ben şunu merak ediyorum. Ve ben Asya'yı aradığımda onu nasıl ikna edeceğim ki buraya gelmeye? Çünkü aldatıldığını düşünen bir kadın var. Sevgili izleyiciler. Niye gelsin ki? Kesinlikle katılmıyorum ama Siz yani... baş başa bir kadınla yemeğe çıkmışsınız. Yani Selfiler ben paylaşmışsınız. anlatamıyor muyum size aslanım? Yani ben ona kör kütük aşığım. O kadın sadece bir figür. Kendisi bulduğu bir iş arkadaşı. Hatta her yaptığım ona iyilik Asya'ya gidiyor zannediyorum ben. Ben Asya için varım. Yüzüğümle zaman bekliyorum. niye- Dilara'ya git onunla aramı yap dedim ben ona. O yüzden tatil biletlerini aldım. Denize düştünüz, yılana sarılıyorsunuz. Yılanla Dilara alakası zaten yok. size bana işte hanımefendi diye hitap etme. Özkan Bey'i kaldıralım, Özkan diyeyim sana diyen bir kadın. Ya bu şey de enteresan. Asya Hanım niye onunla tatile çıkıyor? Ben onu da kafama Bu yanlış anlaşılmalar beni üzüyor. Yani yatmadı benim kafama yani. Benim işte kocamın... sizin gibi düşünmesi beni üzüyor. Yani ben Ama bu şimdi kadar... kadınlar böyle düşünür. Düşünsene benim kocam bir kadınla yemeğe çıkıyor. Sonra ben o kadınla tatile gidiyorum ama o kadın yüzünden de kocamdan ayrılıyorum. Şimdi bu ne kadar mantıksız bir şey. Ortada böyle saçma bir aldatılma var. Kesinlikle katılmıyorum. Bir aldatma var. Kesinlikle yüzüğümle bekliyorum Ama kim ben. kimi nasıl aldattı o kısmını Ben hala çözeceğim. Dilara'ya da ulaşamıyorum zaten. Dilara'ya ulaşsam barıştırıp getirecekti zaten tatilden. Hani getiremedi. Getirmedi, kendisine de ulaşamıyorum. Bak ona ona da da ulaşamıyorum. ulaşamıyorsun. Polisle evime giremiyorum. Evi de kapalı. Ama evin zaten kontratı kızcağızın Evet, üstüne. evet. Bir kadın
Tamam mı? Bu kadar evler tutuluyor, geleceğe dönük yatırımlar yapılıyor. Karşısındaki adam ona kıymet verip işte hem sevgisiyle hem manevi hem de maddi olarak bir yatırım yapıyor. Ciddi paralar harcıyorsunuz. Bir kadın gerçekten aldatıldığını hissetmezse niye bıraksın ki böyle bir adamı? Çok Niye önyargılısınız, ayrılsın? biliyor musunuz? Çok önyargılısınız. Ama önyargıyla ilgisi yok. Analiz yapıyorum şu anda. Anlattığınız durumdan yola çıkarak bir çıkarımda bulunuyorum. Ve ben birazdan bu kızcağızı arayacağım. Ben onu özlediğimi düşünüyorum. Anlatmadığınız... Ben onu özledim. Bu kadar kameranın içerisine geldim. Beni onunla buluşturun dedim. Siz bana hala aldatmaktan, paradan, şundan bundan bahsediyorsunuz. Ben onu seviyorum diyorum. Tekrar bir araya gelse tekrar bütün televizyonları toplarım. Tekrar bütün daireleri alırım. Seviyorum. Anladınız mı? Seviyorum. Peki ben bu kızı arayacağım. Buraya gelmesi için ne diyeceğim ben ona? Ne olur onu çok sevdim. Ya da aldım getirdim. Ama ne diyeceksiniz? yalvarıyorum, ilk görüşmede onu çok sevdiğimi söyleyin. Sizi Özkan çok seviyor, unutamıyor, yüzüğü cebinde geziyor. Ne olursunuz. Ben bu kadar riski göze almazdım. Ben ona samimiyetime, inancım, o gittikten sonra hayatım böyle boşlukta ya. Kendimi kötü hissediyorum. Tamam, bunları şimdi onu getirebilirsek buraya onu anlatırsınız. Ben gideyim, zaman kaybetmeden kendisini bir arayayım, tamam mı? Siz beni şans masasında bekleyin. Eğer ikna edip onu buraya getirebilirsem sizi şans masasında buluşturacağım. Aslanım, Tamam mı? size çok güveniyorum. Ama altından başka bir şey çıkarsa da çok kızarım size. Haberiniz olsun. Bütün samimiyetimle Tamam. söylüyorum, sizi mahcup etmeyeceğim. Tamam. Her Hadi. şeyiyle bekliyorum onu. Bana müsaade. Kalbimle bekliyorum. Tamam. Sevgili izleyiciler, Özkan Bey kız arkadaşıyla bir yolculuğa çıkmış fakat bu yolculuk yarım kalmış. Asya Hanım neden pat diye Özkan Bey'i bu yolculukta yapayalnız bırakmış? Bence hala bilmediğimiz gerçekler var. Bakalım Asya Hanım bu gerçekleri ortaya çıkarmamızda bize yardımcı olabilecek mi? Alo, Alo, buyurun. merhabalar. Asya Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim buyurun. Siz Merhabalar, kimsiniz? merhabalar. Ben Star TV'den arıyorum. Bir Şansım Olsa programından. Aslı Özkaya ben. Müsait miydiniz? Aa evet, müsaitim Aslı Hanım. Star TV mi dediniz? Evet, Star TV'den arıyorum. Bu kadar arandığımı bilmiyordum. Ben de sizi çok seviyorum. Hayranınızım hatta. Çok mutlu oldum. O zaman programımızı biliyorsunuz. Sizin için bırakılmış Tabii, bir hediye. biliyorum, sürekli izliyorum ben. Hı hı, tamam. Size birisi bir hediye bıraktı. Oo öyle mi? Çok heyecanlandım. Merak ediyorum. Kim olabilir acaba? Bunu şu anda söyleyemiyorum. Aracımıza inmeniz gerekiyor. Tamam, ineyim o zaman. Ben Tamam, sizi siz- birazcık bekletirsem olur mu? Olur olur, problem yok. Sizin ben sizi arayacağım. Tamam, çok teşekkür Tamam, ederim. teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Asya Hanım sanki bu anın gelmesini bekliyormuş gibiydi. Ben öyle hissettim, bilmiyorum siz de öyle hissettiniz mi? Sanki bu çifti bir araya getirmek hiç de zor olmayacakmış gibi. Bakalım aracımıza inince bunu daha iyi anlayacağız. İnmiş, evet. Alo. Asya Hanım, Efendim? araçtasınız. Hı hı, bindim evet. Siz hediye deyince çok heyecanlandım. Heyecanlandınız peki. Orada bir kasa var, görmüş olmanız gerekiyor. Hı hı. Tamam, Evet, şimdi o karşımda kasayı duruyor. açalım lütfen. Zarfın içinden çıkacak olan şifreyle kasayı açın. Evet, burada bir Hediye çıktı? varmış gerçekten. Sanırım bir saniye açayım ben. tek taş bir yüzük çıktı aslanım. Kim yollamış olabilir bu yüzüğü size? Yani çok tarzım olmayan bir tek taş aslında ama Ertuğrul olabilir mi acaba? Ertuğrul Bey kim?
Ertuğrul benim sevgilim. Hayır, bize Ertuğrul Bey başvurmadı. Başka bir tahmininiz var mı? Yani bilemiyorum. Başka bir tahminim var ama o kişi değildir umarım. Kim tahmininiz? Özkan olabilir mi? Evet, Özkan Bey başvurdu programımıza. Neden başvurdu? Neden bana ulaşmaya çalışıyor ki Özkan? Sizinle tekrar barışmak istiyor. Size bir şeyler açıklamak istiyor. Gönlünüzü almak istiyor. Sizi çok sevdiğini söyledi. Ben Özkan'la barışmak ve bir araya gelmek istemiyorum Aslı Hanım. Yani sizin için buraya kadar geldim ama sizi çok sevdiğim için. Yani ben Özkan olduğunu bilseydim, inanın yani araca kadar bile gelmezdim. Biz sizin sevgili olduğunuzu biliyorduk aslında. Biz sevgili falan değiliz. Yani ben Özkan'la hiçbir zaman sevgili olmadım. Anladım. Peki acaba buraya gelseniz, biz sizinle kadın kadına konuşsak, görüşmek istemezseniz sizi bir arada oturtmam, merak etmeyin, zorla hiçbir şey yaptırmam. Beni kırmaz buraya gelirseniz çok mutlu olurum. Yani Aslanım açıkçası ben sizi kırmamak için tabii ki de gelirim ama eğer beni Özkan'la görüştürmeyecekseniz gelirim. Tamam, o zaman bekliyorum. Aracımız sizi buraya getirsin, sonra gideceğiniz yere yeniden bırakır. Tamam. Tamam. Sizin için geleceğim. Tamam, bekliyorum. Ama hazırlanmam biraz uzun sürebilir. Olsun, biz buradayız, acelemiz yok, sizi bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, işin rengi değişti. Çünkü Asya Hanım, Ertuğrul Bey adında biriyle birlikte olduğunu söyledi. Acaba Özkan Bey dolandırılıyor mu? Sizin de aklınıza gelen soru benim de aklıma geldi. Bunun cevabını ancak ve ancak Asya'nın buraya geldiğinde öğrenebileceğiz. Aslı Hanım gelmiyor mu? Birazdan geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, gergin görünüyorsunuz biraz. Öyleyim maalesef. Neden? Sizi çok seven bir adam var. Seviyormuş, özlüyormuş, umurumda değil, aldatmış. Bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Özkan ve ailesinin yapmış olduğu açgözlülüğün cezasını çekiyor Özkan şu an. Ben ona bunun cezasını kestim. Onun sevgisi umurumda değil. İster aldatsın, bir kişiyle değil, 10 kişiyle aldatsın. O benim umurumda değil ki. Cezasını kestim derken hangi açgözlülükten bahsediyorsunuz? Bize açık açık her şeyi anlatır mısınız? Ne demek Aslı istediğinizi Hanım. anlamadım. Onlar kendilerine ait olmayan bir paraya el koydular. Haram bir parayla yaşadılar. Çok güzel yaşadılar. Aslında onlar bizim yaşamamız gereken hayatı ve bizim olması gereken bir paraya el koydular. Onlar çok güzel bir hayat yaşarken, Özkan en güzel okullarda okurken, en lüks arabalara binerken, gününü gün ederken ben ve annem yoksulluk ve sefalet içinde yaşadık. En kötü evlerde yaşadık. Sobalı evde yaşadık biz. İlkokul hayatımda okula gidemedim ben. Harçlığım olmadığı için. Annem bana düzgün yemek veremiyordu, beslenmeme. Bir şey yiyemiyordum. Günlerce aç kalıyordum. Annem günlerce aç kalıyordu. Soğuk buz gibi evde uyudum. Ve ben çalışmak zorunda kaldım. Lise yıllarımda çalışmak zorunda kaldım. Herkes doğalgazlı evlerde yaşarken biz 21. yüzyılda sobalı evde yaşadık. O kadar kötü günler geçirdik ki annemle. Annem tek başına kaldı. Annem onu kovuyordu sürekli evden. Dedem onu istemedi. Evlenmek zorunda kaldı işe yaramaz adamın biriyle. Ondan boşandıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı. Geri döndüğünde İstenmedi, tekrar kovuldu. İstenmedikten sonra tekrar çıktı ve kendine yeni bir hayat kurmak istedi.
çalıştı. Gece Bunların gündüz. Özkan Bey'le ne ilgisi var? Onlar çünkü bizim yaşamamız gereken hayatı ve biz o sefillikleri çekerken onların o güzel hayatı bizim olan parayla oldu çünkü. Benim anneannemin parasına onlar el koydu. Sizin anneannenizin adı Nuriye mi? Bakın siz de biliyorsunuz. Utanmadan bir de size anlatmış. Kim bilir neler söylemiştir. Bir hanımefendi var. Bu hanımefendi bakıma muhtaç. Ve annemle babamın sadece bir vefası bizi zengin etti, biliyor musunuz? Nasıl? Şöyle, köyde bakıma muhtaç bir ablamız var, Hı hı. Nuriye abla diye. Hı hı. Annemler bir gün tak Kayseri'deki merkez evimize getirdiler bunu. Yaşlı bir kadın Yaşlı mı? bir kadın. Hı hı. Bakıyorlar. İşte çok özür dilerim, altını bile değiştiriyorlardı yani. Onlar anneannemin bütün parasına el koydular. Ve ben bundan ötürü Özkan'a ceza kestim. Aşk, sevgi, mevgi hiçbir şey yok. Özkan bugün ölse umurumda olmaz. Beni aldatmış, beni sevmemiş. Zerre umurumda değil. Peki siz o zaman planlı bir şekilde Özkan Bey'in hayatına girdiniz Evet, ve aslında intikam almaya evet ben hiçbir şey... çalıştınız. Evet, ben hiçbir şeyi plansız yapmam. Hele Özkan gibi birini seveceğim. Ah, hayatta sevebileceğim en son kişi o. Peki Özkan Bey size ne yaptı? Özkan bana hiçbir şey yapamaz aslan. Öyle bir erkek değil. İşe yaramazın pısırığın teki. Ailesinin gölgesinde yaşıyor. Yani tek başına, ya bu hayatta tek başına yapabileceği tek bir iş bile yok. Ama şimdi bu yaşanan olaylar anne ve babasıyla alakalı. Siz Özkan'dan intikam almaya çalışıyorsunuz. Özkan'dan intikam almaya çalışıyorum, evet. Neden? Çünkü onun yüzünden ve ailesi yüzünden, ben ailesiyle pek muhatap olmak istemedim açıkçası. Özkan da beni sevdiğini söylüyordu defalarca. Hepsini planladınız mı bu olayların? İşe girmeyi, tanışmayı, kendinize aşık etmeyi. Evet, Hepsini planlayarak yaptınız. evet hepsini planlayarak yaptım. Çünkü ona birinin cezasını vermesi gerekiyordu ve o kişinin de ben olduğumu düşündüm. Çünkü onun yüzünden öyle kötü bir hayat yaşadığım için ben ve annem İntikamınızı aslında- alabildiniz mi peki? Bilmiyorum, intikamımı aldım gibi düşünüyorum. Çünkü şu an süründüğünü zannediyorum. Yani buralara kadar gelmişse demek ki sürünmüş. Ama şimdi bu adam sizi çok sevmiş. Geleceğe dönük planlar yapmış. Evlenmek istemiş. Parayı pulu da gözü görmemiş. Sizinle gerçekten hayatını birleştirmek istemiş. Bu adamın suçu ne? Aman aslanım, o beni sevmedi, o kendi kuruntusu. Kesinlikle yok öyle Nasıl bir şey. sizi sevmedi? Yani sevmişse bile kendi kafasında kurmuştur. Benim de onu sevdiğimi düşünmüştür. Ama ben ona karşı hiçbir zaman hiçbir O şey zaman niye ev hissetmedim. tutturdunuz, dayattınız, döşettiniz? Çok ısrar etti aslanım. Yani ısrarla dibimde, ayaklarımda nereye gitsem Özkan, sağıma baksam Özkan, soluma baksam Özkan. Çıkar yolu bulamadım. Ben de en son tamam dedim. Acaba Aynen. ya da onun Hı. aşkını ve sevgisini kullanarak hakkınız olduğunu düşündüğünüz parayı almaya mı çalıştınız? Kullanmak demeyelim. Ne diyelim? Sadece ona ceza kesmek istedim. Ben onu hiçbir şekilde kullanmadım. Tamam, bunu yaparken de siz kadınlığınızı kullanmışsınız. O da peşimden o kadar gezmeseydi aslan. O kadar kadın vardı. Neden bana geldi? Gelmeseydi. Geldi ve cezasını gördü. Ama ailesiyle tanışmışsınız. Ondan sonra bir insan hani erkek arkadaşının ailesiyle tanışıyorsa işler birazcık ciddiye doğru gidiyor aslanım, demektir. tanışmak istedim çünkü o aileyi görmek istedim. Siz annemin neler çektiğini görseydiniz aslanım, inanın bugün bu soruyu sormazdınız bana. Neler yaşadı anneniz? Annem neler yaşamadı ki? Anneannem annemi evden kovmuş. Neden? Çok küçük yaşlarda evliliğe zorlamışlar. Yani anneannem anneme senin artık evlenme yaşın geldi. Sen evlenmelisin demiş. Çok küçük yaşlarda dediğiniz? 16-17 yaşlarında falanmış sanırım. Çok bilmiyorum ama. Çocuk yaşta Hı hı. anneanneniz annenizi evlenmesi için Evet. zorlamış. Evlenmesi için zorlamış. Hı hı. Senin köyde herkesle, birçok kişiyle adın çıkmış. Onunla bununla geziyormuşsun. Yani bize bunu yapamazsın. Biz senin hakkında çok fazla dedikodular duyduk. Ya evleneceksin ya da gideceksin demiş. Şimdi. Evden kovulmuş annem. Sonra anneniz ne yapmış? Annem sonra birisine sığınmış. Kim o birisi? Bir erkeğe mi? Evet. Yanlış bir ilişki mi?
öyle olmuş sanırım. Çaresiz ve yalnız kalınca yapabileceği hiçbir şey de yokmuş. Küçük yaşta. Hı hı. Sonra onunla da güzel bir evliliği, güzel bir evliliği geçmeyince, kötü bir hayatı, kötü bir evlilik yaşayınca boşanıp tekrar geri dönmek istemiş. Anneannenizin evine, yani Hı hı. annesinin evine dönmek Annesinin istemiş. evine geri dönmek istemiş. Ama dedem onu istememiş. Yani babası. Neden? Sen bu evden gelinlikle çıktın, kefenle gelirsin. Bir daha bu eve giremezsin Bir demiş. insan, bir aile, bir anne baba kızın hayatını nasıl bu kadar yokuşa sürükleyebilir, nasıl felakete sürükleyebilir? Ya? Evet ve tekrar kovulmuş. Ve Gidip sen o evlilikten olan çocuk musun? O ilk yanlış evlilikten olan çocuk hayır musun? ben ikinci evliliğinden doğdum. Hı hı. İkinci evliliği de gerçi pek doğru bir evlilik Sonra değil ama- tekrar deden kovuyor anneni. Hı hı. Gelinlikle çıktın, kefenle girebilirsin diyor. Annen ikinci evliliğini mi yapıyor? Evet, annem gidip çalışıyor, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Gece sabahlara kadar çalışıyor ve Nerede çalışıyor? eğlence sektörü aslında. Orada ne iş yapıyor peki? Yani şarkı söylüyor gece, tuvalet yıkıyor, yerleri siliyor, milletin ağız kokusunu çekiyor.